Herkese merhaba. İDEKET Mimari Eğitim Webinarı birinci bölüme hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep. Mimari eğitim webinarlarında birlikte olacağız. Eğitime başlamadan önce yeni kullanıcılarımız için İDEKET Mimari'yi biraz tanıtmak istiyorum. İDEKET Mimari, elemanlarının komutlar halinde yer aldığı iki boyutlu ve üç boyutlu çizim olanağı sunan mimar ve mühendislere yönelik tüm mimari gereksinimleri karşılayacak güçlü bir BIM yazılımıdır. Planlarınızı oluştururken eş zamanlı olarak 3 boyutlu modeliniz de oluşur. Bu yönüyle hem mimari çizimlere hem de render ve animasyona olanak tanır. Peki İDEKET mimarinin diğer mimari programlardan farkı nedir diye sorarsak, İDEKET mimarinin tamamen yerli bir yazılım olarak geliştirilmiş olması, Türk mühendis ve mimarların ihtiyaçlarına daha uygun çözümler sunmasını sağlar. Ayrıca yerel dilde teknik destek ve eğitim imkanları da sunar. Diğer BIM programları ile yürütülen çalışmaların zorluğunu ortadan kaldıran entegre yapı bilgi modellemesi sayesinde İDEKET mimari ile İDEKET statik arasında tam uyumluluk sağlanır. Entegre yapı bilgi modeli ile İDEKET mimari ve İDEKET statik aynı yapı modeli üzerinde çalışır. Bu nedenle mimarlar ve mühendislere yönelik BIM yazılımıdır. Tek bir proje dosyası içerisinde mimari ve statik verileriniz yer alır. Dosya dönüştürme, farklı dosyaları birleştirme gibi bir işleme ihtiyaç duymadan tek dosya üzerinde çalışılır. Tasarım sürecinde tüm paydaşların aynı model üzerinde çalışması sayesinde de tasarım hataları minimuma indirilmiş olur. Bu sayede inşaat sürecinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır. İDEKET mimari, mimari tasarımın tüm aşamalarında kullanılabilecek geniş kapsamlı araçlar sunar. İki boyutlu çizim, üç boyutlu modelleme, detaylandırma, görselleştirme, metraj gibi birçok işlemi tek bir platformda gerçekleştirme imkanı sağlar. Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Bu sayede her seviyedeki kullanıcı kolaylıkla programı öğrenebilir ve kullanabilir. Ayrıca kullanıcılarımız isterlerse arayüzde kendi istekleri doğrultusunda düzenlemeler yaparak çalışma tarzlarına uygun bir kendi çalışma tarzlarına uygun bir ortam oluşturabilirler. Farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun esnek lisanslama seçenekleri sunar. Tek kullanıcılı lisanslarından çok kullanıcılı lisanslara kadar farklı seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz. İZEKET Mimari kapsamlı bir teknik destek hizmeti sunar. Kullanıcılarımız herhangi bir sorunla karşılaştıklarında telefon veya teknik destek portalı üzerinden teknik destek alabilirler. Gerekli durumlarda da uzaktan bağlantı kurularak yine yardımcı olunur, teknik destek verilir. Bugün bölüm bir içeriğinde olarak neler üzerinde duracağımızdan da biraz bahsetmek istiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz modeli beraber adım adım e, mimari eğitim webinarı boyunca oluşturacağız. Bugün kapsamında ise arayüzümüzü tanıtacağız. Beraberinde projeye ait aks, duvar, kolon, kapı, pencere, mahal, tarama, kütüphane, kiriş, döşeme, kat simetrisi, kiriş ve döşeme objelerini gireceğiz. Bunların ayarlarının neler olduğu, nasıl yapılacağı, e, ek olarak daha farklı projelerde kullanılabileceğiniz ipuçlarını da vererek bu bölümümüzü tamamlayacağız. Daha sonrasında kat simetriyi alacağız. Gördüğünüz yapıda tek kat içerisinde iki daire mevcuttur. Biz bu dairelerden bir tanesini oluşturacağız. Kat simetriğini alarak da diğer tarafı oluşturup bugünlük eğitimimizi tamamlayacağız. Daha önce de bahsettiğim gibi telefon ve internet aracılığıyla bizden teknik destek alabiliyorsunuz. İDEKET Mimari'de ücretsiz eğitimlerimiz ve webinarlarımız devam edecek. Online kapsamlı bir yardım menümüz var. Bilgi bankası olarak adlandırıyoruz biz bunu. Bunun nasıl açıldığına dair az sonra arayüzü anlatırken bahsedeceğim, göstereceğim size. Yine aynı şekilde kullanıcılarımız tarafından aktif olarak kullanılan bir forum sayfamız var. Oraya da yazarsanız bizlerden ve diğer kullanıcılarımızdan sorularınıza cevaplar bulacaksınızdır. Şimdi
eğitimimize geçebiliriz. İlk olarak şunun bilgisini vermek isterim. Eğitim sürecince mikrofonlar kapalı olacaktır eğitimin bölünmemesi adına. Sorularınızı sohbet bölümünden yazarsanız eğitim sonunda her birini ben cevaplayacağım. Aynı şekilde eğitimimiz kaydediliyor. Bu noktada bir problem yaşanmayacaktır. Sonrasında göreceksiniz. E, Ses gelmiyor diye bir mesaj gelmiş ama sanırım şu anda o sorun yok. Şu anda geliyor diye tahmin ediyorum. O zaman devam edebiliriz. Yapılan kayda YouTube sayfamızdan ulaşacaksınızdır. O konuda endişeniz olmasın. Herkes hazırsa o zaman başlıyoruz. İDEKET Mimari'yi ilk çalıştırdığınız zaman ekranınıza burada gördüğünüz bizim başlangıç sayfamız gelecektir. Başlangıç sayfamızdan yeni proje açma ve mevcut projeleri açma komutlarına ulaşabileceğiniz gibi son çalıştığınız projeler de burada listelenir ve bunları görebilirsiniz. Bunların yanında az önce bahsettiğim bilgi bankasına buradan kolay ulaşım sağlayabilirsiniz. Konularına göre butonlar verilmiştir bilgi bankasına ulaşım için. Aynı zamanda programda bir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Üyeliğin bölümünden sizi direkt olarak My Account sayfasına girişe atayacaktır. Oradan giriş yapabilirsiniz My Account sayfanıza ve bizim güncelleme duyurularımızı buradan takip edebilirsiniz. Arayüz tanıtımı için yeni bir proje açalım, başlatalım. Proje sihirbazıyla başla diyorum. Aç dediğim takdirde benim önüme yeni bir ekran gelecek. Hmm, Özür diliyorum. Tekrar deneyelim. Aç diyorum. Burada ülke, birim ve arka plan rengi seçimi yapmamı istiyor benden. Bu bizim versiyon 11 ile gelen bir özelliğimiz oldu. Ülke seçimleri. İDEKET Statiğe yeni yönetmeliklerin, uluslararası yönetmeliklerin eklenmesiyle beraber biz de artık burada ülkemizi seçim yapıyoruz. Böylece İDEKET Statik'le entegre olarak çalışmaya devam edebiliyoruz. Son butonu tıkladığımızda projemiz açılacaktır. Ribbon arayüzü ekrana gelecektir ilk başta programımız. Burada gördüğünüz gibi yapı elemanları komutlar halinde yer alır. Her biri ikonlar şeklinde görüneceklerdir ve komutlarımız alanlarına göre kategorize edilmiştir. 10 tane sekmeye bölünmüştür burada. Giriş, cephe, betonarme, çelik diye. Burada her bir alana özgü, alanla ilgili komutlar yer alır. Giriş bölümünde İDEKET mimaride mimari proje oluştururken en çok kullanacağınız aslında komutlar yer alır. Objelerimiz vardır. Aks, duvar, kapı, pencere, mahal, kolon gibi. Dediğim gibi İDEKET statik ile entegre olarak çalıştığı için burada kalıp planlarında kullanılan kolon, kiriş, perde gibi elemanları da göreceksiniz. Bunlar da İDEKET mimaride yer almaktadır. Komutlarımız, yapı elemanlarımızın dışında bunları oluştururken kullandığımız ve düzenlemede bize yardımcı olacak değiştirme ve düzenlemeye ait taşıma, kopyalama, çoğaltma, offsetleme gibi yardımcı komutlarımız yer alır. Yine aynı şekilde yakalamaya ait olan farklı seçenekleri burada görebilirsiniz. Bunlardan en çok kullanılan gelişmiş yakalamadır. Objelerin son bitiş noktalarını tutar. Düğüm noktası yine objelerin noktalarını yakalayacaktır. Bunların ikisi aktifken çalışmak faydalı olacaktır. Gelelim sekmelere. Dediğim gibi giriş sekmemizde mimari projeyi oluştururken en çok kullandığımız yapı elemanları var. Cephe bölümünde, cephe düzenlemesinde en çok kullanılan yapı elemanları yer alır. Betonarmede betonarme yapı elemanları yer alacaktır. Perde, döşeme gibi. Ee, Bizde İDEKET Mimari ve İDEKET Statik'te iki tane mod vardır. Mimari plan modu ve kalıp planı modu. Bu gördüğünüz ikona tıklayarak mimari kalıp plan modu ve statik kalıp planı modu arasında geçiş yapılır. Şu anda sayfamız boş olduğu için bu farkı anlayamayacağız ama kalıp planımızı oluştururken daha iyi anlayacağız. Burada perde, kiriş gibi elemanlara tıkladığınızda program zaten otomatik olarak sizi kalıp planı moduna alacaktır. O konuda rahat olabilirsiniz. Çelik bölümünde çelik objelerimiz var. Makro olarak adlandırdığımız makas, hol gibi elemanlarımızın komutları yer alıyor. Bir de çelik birleşim
burada yer alıyor. Projenizde çelik objeleriniz varsa, çelik yapılarınız varsa birleşimlerini de yine İDEKET mimaride modelleyebilirsiniz. Az önce bahsettiğim düzenlemeye yönelik olan komutlarımız gördüğünüz üzere bu 4 sekmede de yer alıyor. Değiştir bölümünde yine oluşturduğumuz objelerin özelliklerini değiştirmeye yönelik farklı komutlarımız yer alacaktır. Gerekli durumlarda yine buralardan yararlanacağız. Araçlar bölümünde yapıyı döndürme, çatıyı kesme gibi ve yapı bileşenleri tasarlama yani detaylı yapı metrajına yönelik komutlarımız buralarda yer alır. Ayarlar bölümünde program ayarlarına yönelik yine burada komutlarımız vardır hızlı ulaşım açısından. İsterseniz buralardan da genel ayarlarımıza, katman, kalem ve renk ayarlarımıza girebiliriz. Görüntü bölümünde çalışma esnasında gördüğünüz ekranı nasıl kullanacağınıza yönelik komutlarımız yer alır. Perspektif ekranına perspektif olarak mı görmek isterseniz modeli üstten, alttan, soldan, sağdan nasıl görmek istediğinizi buradan seçersiniz. Yine modelinizin gösterim tipini buradan seçebilirsiniz. Siyah beyaz olarak görebilirsiniz. Kenar çizgili katı modelle görebilirsiniz. Objelerin katlardaki görünürlüğü aslında bizim için önemli bir ayardır. Bunu kısaca anlatayım. Bulunduğunuz mevcut katta, alt kat ve üst kattaki statik ve mimari objelerin görünüp görünmeyeceğini, görüneceklerse nasıl, hangi renkte ya da hangi çizgi tipiyle görüneceklerini buradan seçebilirsiniz. Aynı zamanda aktif kattayken, örnek veriyorum, mimari moddayken statik objelerin görünüp görünmemesine de buradan karar verebilirsiniz. Bazen kiriş izlerini görmek istenebiliyor tasarım esnasında. Bu anlamda size yardımcı olacaktır. Mimari mod ve statik mod için ayrı seçimler yapılmaktadır. Böylece iki mod içinde farklı ayarlamalar, farklı görüş tiplerini seçebilirsiniz. Onun dışında yine ekranda nasıl çalışacağınıza ait görüntü konfigürasyonu komutu burada mevcuttur. Bu sekme içerisinde yer alır. Tıkladığınızda ana ekranınızı kaç parçaya böleceğinizi buradan seçersiniz. Bunu seçerken aynı zamanda bu bölümlerde neleri görmek istediğinizde de seçme imkanı sağlamış olursunuz. Örnek verelim, şu dörtlüyü seçelim biz. Tamam diyelim. Bunu seçtiğim anda gördüğünüz üzere benim ekranım dörde bölündü. Plan ekranım, ön görünüşüm, sağ görünüşüm ve perspektif görünüşüm. Burada ilgili görünüşün üzerindeyken farenin sağ tuşunu tıkladığınızda sağ tuş menü açılacaktır ve buradan varsayılan görünüş olarak farklı bir görünüş seçerek bunu e, yapabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Mesela şu anda ön görünüş var. Arka görünüşü seçelim. Burası direkt olarak arka olarak değişecektir. Ama biz eğitim esnasında görüntü konfigürasyonu olarak ikiye bölünmeyi seçeceğiz. Bir tarafımızda plan ekranımız, bir tarafımızda perspektif ekranı olacak. Daha rahat görünebilmesi açısından proje detayları. Görselleştirme sekmesine geldiğimizde burada materyal ayarlarınız, materyal listeleriniz, materyal atama yöntemleriniz, render ayarlarınıza ve animasyonla ilgili komutlarınıza buradan ulaşırsınız. Yine yatay plan kesit yani tefrişli kat planı sunumu için kullanacağımız komutumuz da bu sekmede yer alır. Çizimler bölümünde ise bizim iki boyutlu çizimlerimizi yapmamıza olanak sağlayan çizgi, daire, yay gibi komutlarımız burada yer alacaktır. Yine daha önce bulunan giriş cephe sekmelerinde bulunan düzenlemeye yarayan buradaki komutlarımız taşı, kopyala, klonla komutlarımız yer alır. Beraberinde ölçülendirme ve tarama ve yazı komutları burada yer alır. Sekmelerimiz bu şekilde. Gelelim. Bu alt tarafta gri bir bant görüyorsunuz. Bu bant bizim yardım bilgi bantımızdır. Buraya tıkladığınız bir komuta tıkladığınızda komutun bir sonraki adımı olarak burada göreceksinizdir. İlk noktayı belirleyin diyor mesela. Burada takip ederek de komutta ne yapmanız gerektiğine karar verebilirsiniz. Az önce yardım menüsünden size bahsetmiştim. E, F1 tuşuyla
bilgi bankasına hızlı ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir komuta tıklıyorum. Girdikten sonra komuttayken F1 tuşuna basıyorum ve beni ilgili bilgi bankası yardımına atıyor. Burada istediğiniz bilgilere bakabilirsiniz. Sol tarafta bir liste göreceksiniz. Ee, Buradan istediğiniz sayfalara girerek farklı komutların, farklı objelerin ilgili özelliklerine ulaşabilirsiniz. Bu bahsettiğim durum bizim bütün, özür diliyorum. Bütün komutlarımız için geçerlidir ya da diyaloglar içerisindeyken de F1'e bastığınızda sizi ilgili sayfaya atacaktır. Örneğin duvarın ayarlarına girelim. Bu ikon gördüğünüz ayarlar ikonudur. Tıkladığınızda duvarın ayarları açılır. F1'e bastığınızda sizi duvar ayarlarına otomatik olarak atar. Az önce bahsettiğim gibi burada yakalama komutlarını istediğiniz şekilde düzenleyip ayarlayabilirsiniz. Escape tuşuyla komutlardan çıkabilirsiniz klavyeden basarak. Bunun yanında Shift tuşuyla hizalama yapabilirsiniz. Duvar komutlarınızı oluştururken bu özelliği de anlatacağım. Gelelim IDECAT ikonuna tıklayalım. Burada IDECAT ikonu altında yine e, programı ilk açtığınızda açılan başlangıç sayfasına ulaşabilirsiniz. Yeni bir proje açabilirsiniz. Aç komutuna tıklayabilirsiniz. Kaydetme seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Bu sıkıştırarak kaydet bizim forum ve teknik destek portalına projenizi eklerken kullanmanızı istediğimiz aslında formatı buradan elde ediyoruz. Sıkıştırarak kaydet diyoruz. Eski versiyon olarak proje dosyanızı kaydedip eski versiyonlarımızda açılmasını sağlayabilirsiniz. Import seçeneğiyle de DVG, DX, DVG, 3ds, IFC ve OBJ formatlarındaki dosyaları program içerisine alabilirsiniz. Aynı şekilde yine OBJ, DVG ve IFC, 3ds formatlarında da export işlemlerini yapabilirsiniz. Yine plan ekranının PDF ve ekran görüntüsü olarak kaydetmek istediğiniz zaman da buradaki export bölümünden bunu yapabilirsiniz. Burada bize bizim dosyaya kopyala ve dosyaya yapıştır diye iki tane komutumuz var. Bu iki komut bizim IDECAT proje dosyalarından veri alışverişinde kolaylık sağlayan iki komutumuzdur. Nedir? Bir projenizde olan bir çiziminizi farklı bir projede de kullanmak istediğinizde dosyaya kopyala yapıştır komutuyla alabilirsiniz. Hemen şöyle küçük bir örnek çizelim. Diyelim ki bu bizim antetimiz olsun. Şöyle hızlıca çizmiş olalım. Geliyorum, dosyaya kopyala diyorum. Ben bu anseti bütün projelerimde kullanmak istiyorum ve bu yüzden her seferinde de bu işlemi yapmak istemiyorum. Objelerimi seçtim, farenin sağ tuşuna tıklayarak seçim işlemini tamamladım ve yerleştirirken kullanacağım bir referans noktası belirliyorum ve bunu BLK uzantılı olarak kaydediyorum. Kaydet diyorum ve bunu kaydetti. Bunu silelim ve diyelim ki ben bunu tekrar almak istiyorum. Dosyadan yapıştır diyorum. Az önce kaydettiğim Antet 2 dosyasını seçiyorum ve aç diyorum. Tıkladığım noktada istediğim alana ben bu çizimimi, antetimi yerleştirebiliyorum. Bu şekilde iki proje dosyası arasında veri girişi yapabileceğiniz gibi sürekli kullandığınız antet gibi çizimlerinizi kolaylıkla saklayabilir ve istediğiniz proje dosyası içerisine çağırabilirsiniz. F1'den bahsettik, import, export'tan bahsettik. Genel ayarlarımıza bir bakalım. Genel ayarlara az önce gördüğümüz bu ayarlar sekmesindeki genel ayarlardan girebileceğimiz gibi sağ üstte yer alan genel ayarlar simgesine tıklayarak da girebiliriz. Açılan sayfada genel ayarlar diyaloğunda bu yine bizim versiyonu 11 ile gelen bir diyalog. Daha önce genel ayarlar diyalogumuzun içeriği biraz daha küçüktü. Buradan programın arka planının nasıl görüneceğine, ribbon arayüzde olup olmayacağınıza, seçilmiş objelerin hangi renklerde görüneceğine ayarlamalarını yapabilirsiniz. Aynı zamanda otomatik kayıt özelliğini de buradan aktif hale getirebilirsiniz.
Otomatik kayıt özelliğini aktif hale getirdiğinizde bir süre değeri girmeniz beklenir sizden. O verdiğiniz süre aralığında projeniz yedeklenecektir. Bu yedekleme de her seferinde ayrı bir dosya halinde olur. Bu yüzden projenizi bir klasör içerisinde çalışmanız faydalı olacaktır. Çünkü aralık doldukça yeni bir bug dosyası oluşacaktır. Bu masa üstünüzde özellikle çalışıyorsanız engellememesi adına iyi olacaktır. Tabii bu süreyi sizi üzmeyecek bir miktarda tutmanızda fayda olacaktır. Bu projenizin zorluğuna ya da projenizin büyüklüğüne göre değişebilir. Tamamıyla sizin tercihiniz olacaktır. Yakalama ve düğüm noktaları yine burada yakalama ve düğüm noktaların tiplerine, yakalama seçeneklerine buralardan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Izgara ve sınırlar bizim bu arka tarafta, arka planda gördüğümüz ızgaraların aralık değerleri, renkleri, aralara yardımcı ızgaralarının olup olmayacağı gibi ayarları burada yapabilirsiniz. Kutupsal izleme, çizgi, duvar, kiriş gibi objelerinizi özellikle çizerken e, açılı çizme noktasında yakalayacağı size böyle elinizle mouse hareket ettirdiğinizde hissedeceksinizdir. Hafif böyle bir yakalama, duralama yaşanacaktır. Onların hangi açılarda olacağını gösterir. Bunu istediğiniz açılara tanımlayabilirsiniz. Komut satırı editörü, komut satırı editöründe biz komutlarımızın kısa yollarına ulaşabiliriz. Burada hem komutların Türkçe hem de İngilizcelerine ait kısa yollar yer alır. Hepsini kullanabilirsiniz. Burada isterseniz düzenleme de yapabilirsiniz. Şunun bilgisini vereyim. Uluslararası olarak kullanılan işte taşı komutu için M boşluk klavyeden boşluk tuşuna basma gibi kısa yollar bizde de kullanılmaktadır. Bunların dışındaki kısa yollarınızı da buradan takip edebilirsiniz. Kalem ve renk ayarları yine buradan renklere kalem kalınlıklarını tanımlarsınız. İDeCat'te kalem kalınlıkları e, renklere tanımlanmaktadır ve siz bu renkleri objelerinize verdikçe verdiğiniz renklere ait kalem kalınlıklarıyla çıktılarınız da görünecektir. Bu nedenle önemlidir. Projeye başlamadan önce kalem kalınlıklarınızı ayarlamanız, düzenleme yapmanız faydalı olacaktır. Şunun bilgisini rahatlıkla verebilirim. Mimari ve statikte de ilk olarak yüklediğinizde açtığınız beyaz ve siyah şablonlarda da renk ve kalem kalınlıkları yönetmeliklere ya da çizim standartlarına daha doğrusu uygun olarak ayarlanmıştır. Ama bunun dışında da isterseniz siz kendi düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Objelerin katlardaki görünürlüğünü az önce bahsetmiştik. Yine görüntü konfigürasyonunu da buradan ulaşıp ayarlamalarını yapabilirsiniz. Girdi birimleri projede hangi birimle çalışmak istediğinizi buradan değiştirebilirsiniz. Biz bu projede santimetreyle çalışmaya devam edeceğiz. Yine proje bilgileri kısmında projenize ait bilgilerinizi burada girebilirsiniz. Proje adı, sahibi gibi. Bunlar ekranda ve proje kısımlarında görünecektir. Materyaller yine 3 boyutlu modelinize tanımlayacağınız render ve animasyonlarda göreceğiniz materyal ayarlarınızı buradan yapabilirsiniz. Bunları detaylı olarak 3. bölümde anlatacağız materyallerle ilgili olanı. Profiller yine bizim cephede özellikle kullandığımız profil objesi dediğimiz objelerimizin tüm listesine buradan ulaşabilirsiniz. Burada düzenlemeler yapabilirsiniz. Burada yüklü olarak size zaten gelecek profiller vardır. Bunun dışında da profil objeleri ve kesitlerini oluşturmaya bakacağız. Bileşik materyaller de bu mahal ve duvar için en çok kullandığımız katmanlaşmaları aslında verdiğimiz özelliğimizdir. Bununla ilgili de mahal bölümüne geldiğimizde detaylı anlatacağız. Özellikle kesitlerde gördüğümüz mahal detay yazıları aslında biz bileşik materyallerle o detay yazılarını oluşturmuş olacağız. Antet objeleri bizim ölçülendirme objelerimizdir. Yine burada da onların ayarlarına ulaşabilir, düzenlemelerini yapabilirsiniz. Kat genel ayarlarına gelelim bir de. Yine kat genel ayarlarına bu girişte şu üst tarafımızda kat genel ayarları ikonu vardır. Burayı tıkladığınızda kat genel ayarları açılır. Zemin kat zaten oluşturulmuş olarak gelecektir. Bundan sonra yukarı ekle ve aşağı ekle diyerek katlarınızı oluşturabilirsiniz. E,
Katlarınızı oluştururken varsayılan yükseklikte girilen değere göre kat yükseklikleriniz belirlenecek ve kod değerleriniz ona göre alacaktır. Yukarı ekle diyelim, ekliyorum. Burada bir yükseklik değişikliği yapalım. 450 diyelim. Yukarı ekle dediğimde fark ettiğiniz üzere zemin kat seçili olduğu için zemin katın üstüne ekleyecektir. Eğer en üst kata bir ekleme yapmak istiyorsanız üçüncü katı seçip sonrasında yukarı ekle demelisiniz ki yeni belirlediğim yükseklikteki katım en üst kat olarak eklenmiş olsun. Aynı şekilde aşağıya ekle dediğim zaman benim temel seviyemi sıfırda tutarak bodrumlarımı oluşturmaya başlayacaktır. Ama ben istersem ki benim zemin katım sıfır olsun, temel seviyem eksi 900 olsun. O zaman buraya geleceğim. Temel seviyeme eksi 900 yazacağım. Bunu yazdığım anda ikinci bodrumun katı kendini güncelleyecek, eksi 900 yapacaktır ve arada oluşan farkı yüksekliğe etkileyecektir. Geleceğim, yüksekliğimi de 450 olarak değiştirdiğim anda bundan sonraki bütün katların kodlarını güncelleyecek ve revize edecektir. Böylece benim zemin katım sıfır olacaktır. Tamam butonuna tıkladığınız anda da projenizde oluşturduğunuz katlar da tanımlanmış olur. Bu katlara nasıl ulaşabilirim? Şu yine bizim bilgi satırımızın olduğu noktaya tıkladığımızda bütün katlarınız listelenecektir. Kesit ve görünüşlerinizi aldıktan sonra, paftalarımızı oluşturduktan sonra da buralara, bu listeye onlar da eklenecektir. Hepsine buradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi projemizi oluşturmaya başlayalım. Projemizi oluştururken buna hayır diyebiliriz. Daha önceden hazır adımlarımızdan yararlanacağız hızlı ilerleyebilmek adına. O yüzden ilk olarak Aks'la başlayalım. Bize yardımcı olması açısından bir altlığımız mevcut burada. Geliyorum, Aks komutuma tıklıyorum. Yardımcı toolbar'ım açılıyor benim burada. Bu bütün hemen hemen bütün obje komutlarında karşınıza çıkacaktır. Bir yardımcı toolbar olacaktır. Aks'la ve seçtiğiniz komutla ilgili komutlar burada yer alır. Yayax gibi, 3 noktadan Yayax gibi, işte aks offset, aks çizim tipini değiştir gibi komutlar bu toolbar içerisinde yer alır. En sağında da bu toolbar'ın ayarlar ikonu yer alır. Buraya tıkladığınızda aks ayarları açılır. Burada yaptığınız aks ayarları yani bu ikona tıklayarak yaptığınız değişiklikler her zaman için bundan sonra oluşturacağınız aksları etkileyecektir. Eğer sadece tek bir aksta değişiklik yapmak isterseniz de sadece o aksın ayarına girmeniz gerekir. Bunu da az sonra bakacağız beraber. Geliyorum. Aks adım 1. Burada sol delta, sağ delta dediğimiz sola ve sağ uzatma ya da kısaltma yapabiliyoruz aksımızla alakalı olarak. Etiket ayarları aksın gösteriminde kullanılacak yazıların büyüklüğü, daire çapı gibi ayarlarınızı yine buradan yapabiliyorsunuz. 1 ile başlayalım. Gösterim şekillerimiz de bu şekilde olsun. Tamam diyelim. 3 tip aksım mevcuttur benim. Yatay, dikey ve açılı. Bu gördüğünüz dikey aksım, bu açılı aks çizim şeklim, bu da yatay aks çizimim. Gelelim. Burada şuradaki altlıktan faydalanarak ilk aksımı tıklayarak sola oluşturuyorum ve ilk aksım oluştu. Numara da az önce bizim ayarlarda verdiğimiz numarayla aynı. Bunu yukarıya doğru offsetlemek istediğimde, istersem böyle bir altlığım mevcutsa yine üzerlerine tıklayarak oluşturabilirim. Ama böyle bir altlığım yoksa ve ben bir mesafe girerek akslarımı çoğaltmak istiyorsam, şuradaki toolbar'da gördüğünüz şu kutu, değer kutusu benim aks offset değerimdir. Burada şu an 50 yazıyor. Klavyeden Enter'a bastığınız anda 50 santim kadar yukarıya offsetleyecektir. İstediğiniz noktada bu aks offset mesafesini değiştirebilirsiniz. Mesela 250 yapalım. Klavyeden direkt girdiğinizde o kutuya giriş yapılacaktır. Oraya tekrar tıklamanıza ihtiyaç yoktur. Enter'a yine bastığınız anda 250 santim sonra bir aksınız oluşur. Bunun dışında yine toolbar'da aks offset komutu vardır. Buraya girişinizi, uzaklık girişinizi yaptıktan sonra aks offset'e de tıklayabilirsiniz. E, Boşluk tuşuna basarak aks tipinizi değiştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde toolbar'daki aks çizim tipini değiştir komutuna da tıklayabilirsiniz. Aynı şey olacaktır.
Gelelim birkaç tane dikey aksımızı oluşturalım. Yerleştirdim. Enter'a basarak da oluşturalım. Mesafesini değiştirelim örneğin. 500 santim sonra olsun, 5 metre sonra. Bu şekilde akslarımı oluşturabiliyorum. Bir tane de açılı aks oluşturalım. Geliyorum. E, Aksın İlk noktasını belirliyorum, sonra da son noktasını belirliyorum. Program benim için aksımı oluşturmuş oluyor. Gördüğünüz üzere akslar hep belirli bir çerçevenin dışına kadar otomatik olarak uzuyorlar. Bu benim aks sınırım. Ben bu aks sınırı istersem genel ayarlarda kapatabilirim. İstersem de görünebilir. Aks sınırı ve kontür çizgisi arasındaki mesafeyi yine istediğim şekilde değiştirebiliyorum. Kontür çizgisi nedir? Benim çalışma alanımı aslında tanımlayan sınır bölgesini oluşturur. Gelelim mesela kontür çizgimi şöyle bir kare haline getirelim. Göz hizasıyla. Az önce Shift tuşundan bahsetmiştim. Bu Shift tuşu size hizalama sağlayacaktır. X ve Y doğrultusunda diklik vererek. E, Mouse'umu yukarıya doğru kaldırıp Shift tuşuna bastığımda benim çizdiğim çizgi olur, şu anki kontür çizgisi olur, duvar olur, bir diklik sağlar ve sağa sola doğru bir oynama yapmaz. Böylece ben de ilgili noktanın üzerine mouse'umu götürerek hizalama yapabilirim. Aynı hizada bu çizgimi oluşturabilirim. Geldim. Buna tıkladığım anda bana soruyor tüm katlara uygulansın mı? Her katta farklı kontür çizgisi çünkü oluşturabilirsiniz. Sınırlarınız farklı olabileceği için. Evet diyelim. Ve benim belirlediğim yeni kontür çizgisine göre benim aks sınırlarımı otomatik olarak uzattı. Bu aks sınırımı nereden ulaşıyorum? Değiştir menüsü aks etiketinin taşının altındaki oka tıkladığınızda aks sınırı satırını görürsünüz. Buraya tıkladığınızda buraya istediğiniz değeri girebilirsiniz. Mesela diyelim ki 300 olsun. Buraya aynı değerleri girebileceğiniz gibi farklı değerler de girebilirsiniz. Projenizdeki duruma bağlı olarak e, tasarımınıza kalmış bir şeydir. Tamam dediğim anda yine benim aks mesafelerimi otomatik olarak kısalttım. Az önce demiştim bu akslara sağdan ve soldan istediğimiz miktarda uzatabiliriz ya da biraz daha içe çekebiliriz diye. Nasıl yapıyorum? Geliyorum, objemi seçiyorum. Obje ayarlarıma girmek için istersem sağ tuş menüden özellikler satırına tıklayabilirim. Obje ayar diyaloğu açılacaktır. Ya da o objenin üzerine gelip çift tıkladığımda o objenin ayarları açılır. Burada yapacağım değişikliklerin hepsi sadece bu objeyi ilgilendirecektir. Yani seçili objeyi ilgilendirir. O yüzden burada diyelim ki sola doğru 1 metre uzatalım. Sağa doğru da 1 metre kısaltalım. O yüzden de eksi 100 değerini giriyorum. Tamam butonuna tıkladığımda bakın aksım diğer akslardan 1 metre kadar uzadı. Bu da 1 metre kadar içeriye çekildi. Bu şekilde akslarımla ilgili değişiklikler yapabilirim. Şimdi ben akslarımı yerleştirdim. Ama biliyorsunuz mimari çizim standartlarına göre yatayda ve dikeyde aks isimlendirmesinin farklı olması gerekiyor ayırt edilebilmesi için. Ne yapacağım? Bunların her birinin ayarlarına girip tek tek isimlerini değiştirebilirim. Ya da otomatik adlandırma komutunu kullanabilirim. Otomatik adlandırma komutum nedir? Burada geliyorum. Geometri kontrolün altında objeleri otomatik adlandır komutu vardır. Bunu seçiyorum. Bana e, adlandırmayı neye göre yapmamı istediğini soruyor. Ben buradan diğer katlardaki objeleri dikkate alı işaretlerini kaldırıyorum. Çünkü şu anda diğer katlarım zaten yok. Adları baştan ver diyorum. Tamam dediğim anda bana adlandırmak istediğim objeleri soruyor. Farenin sağ tuşuna tıklarsanız mevcuttaki bütün objeleri seçer. Ama isterseniz de direkt olarak aksları seçip sadece akslarınızı adlandırabilirsiniz. Ee, Seçim işleminizi tamamladıktan sonra sağ tuşa tıklarsınız ve objeleri otomatik adlandır diyaloğu açılır. Buradan dikey ve yatay yönde vermek istediğiniz aks isimlendirmesini seçersiniz. Ee, Ve yatay yöndeki isimlendirmenin ve düşey yöndeki isimlendirmenin neye göre olacağını belirlersiniz. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, sağdan sola, soldan sağa gibi. Tamam butonuna tıkladığınız anda program
adlandırma işlemi tamamlandığını bildirir size ve baktığınızda benim aks adlandırmalarım tamamlanmış olur. Bu adlandırma işlemini projenin herhangi bir zamanında yapabilirsiniz. Bu işlem sadece aks için geçerli değil, bütün projedeki objeler için geçerli olacaktır. Her biri için de ayrı adlandırma kriterleri vardır. Her birini ayrı ayrı seçebilirsiniz. Böylece aks bölümümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi duvara geçebiliriz. Dediğim gibi hazır şablonlarımızı kullanıyoruz. Adım şablonlarımızı kullanıyoruz. Burada bir önceki adımı her yeni projeyi açtığımda ondan önceki adımın tamamlanmış halini göreceksiniz. Geliyorum duvar komutuma. Duvara tıklıyorum. Yine ilgili duvarla ilgili objeler toolbarımda yer alıyor. Sağ taraftan duvar ayarlarıma tıklıyorum ve benim buradan duvar ayarları diyaloğum açılıyor. Burada duvarınızın genişliğini, yüksekliğini, kod değerlerini, tarama tipini, rengini, 3 boyutlu ekranda 3 boyutlu modellemede göreceğiniz materyalini hepsini buradan ayarlayabilirsiniz. Bu bölümle ilgili yine detaylı bilgiyi görselleştirme bölümümüzde yani bölüm 3'te anlatacağız. Ama burada şöyle bir bilgi verelim. Materyalinizi seçtikten sonra yine burada ayarlamalarınızı yapabiliyorsunuz. Duvarın tek bir yüzüne ya da her yüzüne ayrı ayrı materyaller tanımlayabiliyorsunuz. Biz şimdilik tek materyale işaretleyebiliriz. E, Gördüğünüz üzere yükseklik ve kod parametrelerinin yanında otomatik seçeneği işaretli olarak geliyor. Otomatik duvar yüksekliği nedir? Program sizin için girdiğiniz statik objeler, bunlar ne? Kiriş ve döşeme. Onları baz alarak duvar yüksekliklerinizi otomatik olarak belirliyor ve kodunuz da ona göre ayarlıyor. Siz bir projede her seferinde duvarınızın yüksekliğini değiştirmek yerine otomatik işaretliyorsunuz. Statik objeleriniz oluştuğu anda duvar yüksekliğiniz döşemenin altındaysa ona göre, kirişin altındaysa ona göre yüksekliğe geliyor. Bu yüksekliği tamam olarak kabul edebiliriz. Tamam dediğimizde duvar çizmeye başlayabiliriz. Sol tuşa tıklayarak yine bakın alttaki bilgi yazısında beni yönlendiriyor. İlk noktayı belirleyin diye. Ben dış duvarlarımı oluşturduğum için 20 santim benim için uygundur. Bu arada klavyedeki boşluk tuşuyla da duvarınızın hangi tarafta olacağı ya da kaçıklık dediğimiz özelliğini değiştirebiliriz. Duvarımızı bir ucundan ortasına ya da diğer ucundan tutabiliriz. Bu çizdiğiniz duvarın durumuna göre bu seçimi yapacaksınız. Gelelim şu anda altlığımı kullanarak gelişmiş yakalama ve düğüm noktasına kilitlendi açık olduğu için e, ilgili noktalarımı tutarak ben duvarımı oluşturabiliyorum. Bakın bu duvarımı oluşturdukça yan tarafta perspektif ekranında da eş zamanlı olarak bunu takibini yapabiliyorum. Geldim. Buradaki duvarım ortak duvar olduğu için boşluk tuşuna basarak duvarımı kaçıklığını değiştirdim ve geldim. Tekrar boşluk tuşuna basıyorum. Böylece dış duvarlarımı oluşturmuş bulunuyorum. İç duvarlarımı oluşturacağım zaman duvar komutuma tıklıyorum, ayarlar ikonuma tıklıyorum. Buradan duvar kalınlığımı değiştiriyorum ve tamam diyerek yine buradaki iç duvarlarımı düğüm noktalarımı yakalayarak oluşturuyorum. Ben bu düğüm noktalarını oluştururken özür dilerim, duvarlarımı oluştururken farkındaysanız duvarlarında benim ayarlarımda sıva özelliği mevcut. Bunları açabilirim. Böyle yaptığım takdirde şu anda tabii altlık olarak gördüğümüz için sıvalı gibi göründü. Şöyle yapalım. Şunu iptal edelim. Gördüğünüz üzere burada şu duvarlarda seçili olmadığı için sıva görünmüyor. Burada sıvayı aktif hale getirdiğim için sıvayı görür hale geldim. İstersek diğer duvarlarımızda da bunu yapabiliriz. Seçebiliriz duvarlarımızı ve sıvayı aktif hale getirebiliriz.
Tekrar yapıyorum. Sıvalı duvar da içinde olduğu için özelliği aktifleştirmeme izin vermedim. Geldim. Ee, Sıvanın devam ediyor olması duvarlarınızı doğru oluşturduğunuzu gösterir. Ee, Bizim tavsiyemiz duvarınızı oluşturduğunuzda duvar uzat böl komutuyla duvarınızı parçalamanızdır. Böylece mahal ve kapılarınızı yerleştirdikten sonra bir revize yaptığınızda daha sağlıklı yapacaksınızdır. Geliyorum duvar uzat böl komutuna, tıklıyorum ve duvarımı parçalamış oluyorum. İDECAD çalışma mantığı olarak ilk duvarınızı oluşturduğunuzda sabit tutar, ikinci duvarınızı iki parçaya böler. Dediğim gibi gelecek revizyonlarda daha rahat çalışabilmek adına hepsini duvar uzat böl komutuyla parçalamanız daha uygun olacaktır. Duvarı girerken şöyle geri alarak tekrardan e, altlığımı alayım. Mesela şu anda ben geri aldığımda gördüğünüz üzere duvarlarım benim altta kaldı. Ne yapıyorum? Objemi seçiyorum. Sağ tuş menümü açıyorum. Burada çizim sırası diye bir komutum özelliğim var benim. Burada arka plana gönder diyorum ve altlığımı arka plana göndererek duvarlarımı ortaya çıkarıyorum. Bunu çizimlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üst üste gelen objelerde özellikle bu tarz durumlar yaşanabilir. Duvarımı ben bu zamana kadar oluştururken hep referans alttaki altlığı aldım. Ama istersem burada bir değer girerek de duvar uzunluğumu oluşturabilirim. Nasıl yapıyorum onu? Şöyle kenarda bunu yapalım. Bir noktaya tıkladım ve ben buraya 5 metre uzunluğunda bir duvar girmek istiyorum. Koordinat kutusundaki L bölümüne tıklayarak ya da klavyeden L tuşuna basarak bu kutucuğu aktif hale getirebiliriz ve buraya istediğimiz değeri yazabiliriz. 5 metre uzunluğunda bir duvar istiyordum. Enter tuşuna basarak bu değeri kilitledim ve geldiğimde program benim istediğim açıda, istediğim yönde duvarımı 5 metre hizasında kilitleyecektir ve ben buna tıkladığımda benim 5 metrelik duvarım oluşmuş olacaktır. Burada e, diğer bir özellikle duvarınıza bir uzunluk oluşturmanın yanı sıra da oluştururken açı da verebilmenizdir. Geliyorum yine tekrardan. İlk noktamı belirledim. Klavyeden L tuşuna basıyorum. L kutusu aktif oldu. Buraya 10 metre girelim mesela bugün. Şimdi de e, Enter tuşuna basarak Hı, yanlış girmeyeyim. Bunu sabitledik. Sonra geldim ki epey bir uzun oldu. Tekrar geliyorum. Ee, ilk noktamı oluşturdum. Klavyeye girdim ve aktif hale getirdiğimde 10 metrelik duvarımı sabitledim. Ama ben bunu istiyorum ki 135 derece açısı olsun. Yani şu civarlarda bir yerde olsun. Yine klavyeden A tuşuna basabilirim ya da koordinat kutusuna tıklayarak bu kutucuğu aktif hale getirebilirim. A tuşuna bastım ve buraya 135 değerini girdim. Enter'a bastığım anda program benim için o açıya kilitlenir ve duvarınızı sadece o açıda oluşturmanıza izin verir. Girdiğiniz uzunluk ve girdiğiniz açıda. Tıkladığım anda benim duvarım oluşmuş olur. Bir de duvar komutundayken size benzerlerini seç komutunu anlatmak istiyorum. Özellikle modellemelerde ya da belirli özellikteki duvar, obje gibi yani duvar, kiriş gibi objelerin özelliklerini değiştirmek istediğiniz zaman sıkça kullanacağınız bir özellik olacaktır bu. Şöyle yapalım. Mesela şu iki duvarımızın materyalini değiştirelim. Şuradan gövde materyalini seçtim. Tamam dedim. Bir de iki tane 20'lik duvarıma gövde materyali tanımlamak istiyorum ki size aradaki farkı rahatlıkla gösterebileyim. Geldim. Şimdi burada geliyorum. Bunu plan ekranından da yapabilirsiniz, perspektif ekranından da yapabilirsiniz. Bu duvarımın üzerine geldim, seçtim ve sağ tıkladım. Benzerleri seç komutu görünecektir satırı. Buna tıkladığımda benim önüme neye göre seçim yapacağıma dair kriter belirlememi isteyen bir diyalog açılır. Burada ben istiyorum ki 3B materyale göre bu
şeyi yapsın, seçimi yapsın. Yani sadece gövde materyaline sahip duvarlarımı ben seçeyim istiyorum. Tamam butonuna tıkladığım anda sadece benim gövde materyaline sahip duvarlarımı seçecektir. Ama ben şöyle bir şey de istiyorum. Sadece 3B materyali yani gövde materyaline sahip olacak ama bunlar da 10 santim duvarlar olacak. 20 santimlik olanları seçmesini istemiyorum. Yine 10 santimlik gövde materyalli duvarımı seçtim. Benzerlerini seç dedim. İsterseniz bir önceki seçimi yine tekrar edebilirsiniz. Burada listelenecektir. Ama ben yeni bir seçim yapacağım. Açılıyor. Bu sefer diyorum ki kalınlık ve 3B materyal. Tamam dediğim anda program benim için sadece 10 santim kalınlığında ve gövde materyaline sahip duvarları seçecektir. Bunu bütün objelerde kullanabilirsiniz ve her objenin kendine ait farklı kriterlerini göreceksiniz. Kapı pencerelerde çok işinize yarayabilir. İsimlendirmede özellikle farklı tipteki kapı pencerelerinin isimlendirilmesinde işinize yarayacağını düşünüyorum. E, Duvar tiplerinden de bahsedelim. Sonrasında da kolon oluşturmamıza geçelim. Burada duvar komutunun yan tarafında eğrisel, sürekli yay ve dikdörtgen gibi duvar tipleri yer alıyor. Geliyorum eğrisele tıklıyorum. Benim belirlediğim noktalarda ve belirlediğim eğrilikte duvarlarımı oluşturuyor. Bu eğrisel duvarlara kapı pencere yerleştirme işlemi yapabiliyorsunuz. O yüzden projelerde sıklıkla kullanılan duvarlarımızdandır. Yine sürekli yayda da belirlediğim yay açısında benim yay duvarlarımı oluşturur. Şuradan da perspektiften görelim. Dikdörtgen olan duvar tipimizde direkt olarak girdiğinizde ilk noktayı belirleyip ikinci noktayı belirledikten sonra üçüncü noktayla dikdörtgen duvarınızı oluşturabilirsiniz. Bu şekilde. Duvar işlemimizi tamamladık. Kolon ve perde çizimine geçebiliriz. Kolon ve perde çizimine tıkladığımız zaman program kalıp planı moduna geçmeyecektir. Çünkü kolon ve perde mimari çizimlerimizde de sıklıkla kullandığımız yapı elemanlarındadır. O yüzden iki modda da göreceksiniz kolon ve perdeyi. Geliyorum, kolon komutuma tıklıyorum. Yine benim bir arayüzüm açılıyor. Bu arayüzde kolon tiplerini görüyorum ve yanaşıklık durumunu yani kolonunuzu yerleştirirken nereden tutacağınıza dair seçeneklerinize buradan ulaşabilirsiniz. Köşeden tutabileceğiniz gibi kenara yanaşık ortalayabilirsiniz. Tam ortalayabilirsiniz ya da tuttuğunuz noktanın simetrisini alabilirsiniz. Mesela şöyle yaptığım zaman kolonu tuttuğum nokta değişmiş gibi oluyor. Simetrisini almış oluyor daha doğrusu. Yine eski halinize getirelim. Köşeye yanaşık seçelim. Yine ayarlar ikonuna tıkladığım zaman kolon ayarlarına ulaşırsınız. Tarama tipi, renk gibi ayarlarınızı buradan yaparsınız. Boyutlar bölümünden genişlik, yükseklik ayarlarınızı yapıp kaçıklıklarınızı değiştirebilirsiniz. Yine üst kod ve eğrilik değerlerinizi buradan düzenleyebilirsiniz. Tamam diyorum. Kolon yerleştirelim. Kolon boyutlarını ayarlarına girerek değiştirebileceğiniz gibi yine toolbar üzerinde yer alan değer kutularından yer değiştirebilirsiniz. Biri genişlik, biri yükseklik değeridir. Geliyorum. İlk kolonumu istiyorum ki şu duvara paralel olsun. Döndürdüm. Ya burada toolbar'dan simetri komutuna tıklayacağım ya da klavyeden boşluk tuşuna bastığımda simetrimi alacağım ve kolonumu yerleştireceğim. Buraya yerleştirelim. Mesela şuraya orta noktaya bir kolon yerleştirmeyi deneyelim. Kolonumuzun tutuş noktasını değiştirelim. Kenarı ortadan yanaşığı seçelim ve bir değer girelim. Mesela 40'a 60 olsun. Geldim. İlgili noktamı tuttum, düğüm noktamı ve döndürdüm. Yine dediğim gibi burada istediğiniz şekilde döndürerek uygun şekilde yerleştirebilirsiniz. Tabii bunlar örnek olduğu için çok yerinde olmamış olabilir ama bu şekilde diğer bütün kolonlarınızı istediğiniz noktalarda yerleştirebilirsiniz. İstediğiniz zaman da buradan boyutlarınızı değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde daire kolon burada ebatlarını girebilirsiniz.
Buradaki 40'a 40'lık mesafe baz alınacaktır diye tahmin ediyorum. Geldim, yerleştirdim. Yine burada büyütürsem kolonum büyüyecek. Yine buradan tutuş kısmını değiştirebilirsiniz. İstediğiniz noktada yerleştirebilirsiniz. Şimdi her zaman projelerimizde tam köşelere oturmayan kolonlar olabiliyor. Eğik duvarların olduğu yerlerde, köşelerde özellikle. Şöyle köşe tarafa bizim kolon yerleştirmemiz gerekebiliyor. Gelelim buraya. Köşeden yanaşık yapalım. Şimdi burada iki yöntem kullanabiliriz. Bir poligon kolonu oluşturabiliriz. Diğeri de kolon trimleme komutunu kullanabiliriz. İki yöntemi de size gösterelim. Kolon trimleme buradan soldaki toolbar'dan, düşey toolbar'dan ulaşabilirsiniz. Seçiyoruz komutumuzu. Sonra trimlenecek kolonumuzu seçiyoruz. E, Trimlenmesini istediğimiz kenarı seçiyoruz ve baz alacağı, referans alacağı duvarımızı seçiyoruz. Program bizim için kolonumuzu trimliyor. Farklı bir kenar seçerek deneyelim. Tekrar kolonu seçtik. E, Buradan trimlenmesini istediğimiz şu kenar olsun mesela ve buna göre olsun. Direkt olarak benim yaptığım seçime göre kolonumu trimliyor. Burada ikinci olarak yapabileceğim İkinci olarak kolonumu, poligon kolonumu oluşturma yöntemimde dış sınırlarını çizerek dönüştür komutuyla oluşturmaktır. İlk olarak şöyle bir L kolon çizelim. Şöyle göz kararı olarak olsun. Bu benim oluşturmak istediğim poligon kolonum olsun. Bunu çizdikten sonra seçiyorum. Farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Sağ tuş menüden. Dönüştür komutuna geliyorum. Buradan poligon kolona seçeneğini işaretliyorum. Bunu yaptığım anda benim kolonum şöyle perspektiften de takip edebilelim. Poligon kolona dönüşecektir. İki yöntemi de projenizde o anda ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz. Tabii buradaki için de aynı bu dış sınırı çizmemiz gerekecektir. Yine dönüştür komutuyla bu kolonumuzu oluşturabiliriz. Perdeye gelelim. Perde komutumuza tıklıyoruz. Toolbarımız açılıyor. Yine tutuş noktalarımızı, kaçıklığımızı değiştirebiliyoruz. Ayarlar ikonuna tıkladığımızda ise perde ayarları açılıyor. Yine materyal ayarlarını görüyorsunuz sağda. Perde isimlerimizi, genişlik değerimizi, üst kod değerlerimizi, tarama ve renk ayarlarımızı buradan yapabiliyoruz. Perde çizimi biraz duvar çizimine benziyor. E, Aynı duvar çizer gibi bir noktama tıklıyorum. Sonra diyorum ki buraya doğru gelsin. Tıkladım. Aşağıya doğru geldim. Şöyle bir U perdem olsun. Perdemizi bu şekilde oluşturabiliyoruz. Yine istersek ayarlarına girip kod değerlerini değiştirebiliriz. Kolon ve perdelerde yükseklik gibi bir değer belirlenemiyor. Çünkü kat yüksekliğini baz alarak kendileri otomatik yüksekliklerini hesaplayıp oluşturuyorlar. Ama istersek üst kota bir değer girerek perde ve ya da kolonun yüksekliklerinde değişiklikler yapabiliriz. Kolon ve perdelerimizi de bu şekilde oluşturup kapı penceremize geçebiliriz artık. Yine Ribbon menüden kapı pencere komutumuza tıklıyoruz. Yardımcı toolbarımız açılıyor. Burada yine kapı ve pencere ile ilgili komutlarımız yer alıyor. Kapı simetri etiketi, açılış yönüne yönelik simetri alma ya da açılış tarafına yönelik simetri alma komutlarımız yine burada yer alıyor. Ayarlar ikonuna tıklıyorum. Burada
kullanacağınız, çizim yaptığınız projenin ölçeğine göre farklı detaylara sahip kapı ve pencere tiplerimiz yer alıyor. Biz 1/50'de çizim yaptığımızı düşünüyoruz. Aradaki farkımız nedir? Plan sayfalarındaki detay düzeyleri farklıdır. O yüzden uygun olan ölçeği seçmekte fayda vardır. Gelelim, kapımızı seçelim ilk olarak. Basit. Tek kanat. Gördüğünüz üzere burada da birçok kapı çeşidi vardır. Sürme, basit, döner gibi. Tek kanat ve çok kanat da vardır. Basitten kastımız aslında menteşeli kapılar diyebilirim. Geliyorum burada. Şu kapımızı seçelim. Eee, Burada yine kapımızın materyallerini ayarlayabiliyoruz. Her bir elemanı için kasa, kanat, cam, kaplama gibi ayrı materyal tanımlaması yapabiliyoruz. Açılış açısı değerine girdiğinizde perspektif ekranda kapınızı ne kadar açık ya da kapalı göreceğinizi belirliyorsunuz. 45 girerseniz burada açı olduğundan dolayı kapınız 45 derece açık görünecektir perspektif ekranda. Yerleşim bölümüne geldiğim zaman da burada kapının yerleşimine ve boyutlarına yönelik değerleri görüyorum. Mesafe dediğim, uzaklık, kullanılacak, baz alınacak referans uzaklığı buraya giriyoruz. Kod değeri kapının, yerden yüksekliği, yükseklik, genişlik kısımları ise kapının en ve boy oranları olarak alabiliriz. Burada kapınızın ilk tasarladığınızda kullanılan, en boy oranları, yükseklik ve genişlik oranları burada yer alır. Buradaysa, sizin projenizde kullandığınız, yükseklik ve genişlik değerleri yer alacaktır. Şu anda birebir aynı şekilde kullanabiliriz. Tamam dediğim anda kapımın ön izlemesi ekrana geliyor. Şimdi ben bu kapıyı yerleştirmek istediğim zaman mouse'umu götürdüğüm her yerde gördüğünüz üzere kapımı yerleştirebiliyorum. Bir tane bu şekilde yerleştirelim. 1 metrelik bir kapı yerleştirdim. Geldim, ben diyorum ki ben bu kapıyı, içeriye doğru değil dışarıya doğru açmak istiyorum. Az önce bahsettiğim simetri komutları artık burada benim işime yarıyor. Buraya tıkladığımda simetri komutuna kapımın içeriye ya da dışarıya açılabileceğini seçiyorum. Sola ya da sağa açılışını da seçebiliyorum. Yine burada simetri Y komutuyla bunu değiştirebiliyorum. Eee, Klavyeden 1, 2 ve 3 tuşlarıyla da bu, simetrileri alabilirsiniz. Birinci tuş, yani 1, kapınızın etiketini değiştirecektir. İçeriye ya da dışarıya. 2, kapınızın yönünü değiştirecektir. Şöyle gösterelim. 3 de kapınızın açılış yönünü değiştirecektir. Bu şekilde kapımı yerleştirebilirim. Genelde projelerimizi yaparken biz bir duvardan referans noktası alırız projelerimizi yerleştirmek adına. Kapılarımızı, özür diliyorum, yerleştirmek adına. Burada gördüğünüz uzaklık kutusu benim referans alacağım duvardan uzaklığı gösterir. Burada da uzaklık kullan seçeneğini aktif hale getirdiğimde buraya girdiğim değer kadar belirlediği noktadan, referans alacaktır. Şöyle 10 değerini girelim. Geldim duvarımın kenarına bakın. Benim duvarımı 10 santim kolonumdan uzakta girdi. Yine aynı şekilde burada duvar duvar birleşimlerinin olduğu yerde girelim. Yine duvardan 10 santim uzakta girdi. Bunu, duvarların, bitiş noktalarına değil, orta noktalarında da kullanabilirsiniz. Duvarınızın orta noktasının, şöyle göstereyim, orta noktasını baz alarak size referans verecektir. Burada değerinizi değiştirebilirsiniz. Mesela 50 girelim. Belirlenilen, yani referans alınan noktadan 50 santim uzağa duvarınız, kapı ve pencerenizi yerleştirebilirsiniz. Bu referans alma kısmının hemen, sağ tarafında bir tane de, referans kapı pencere kullan seçeneği vardır. Bunu aktif ettiğinizde de koyduğunuz, kapı ya da pencereyi bu referansa dahil ederek ikinci kapınızı yerleştirmenize olanak sağlar. Şöyle mesela görüyoruz şu anda kolonumu referans alıyor. Bu tarafa geldim ve pencereye doğru mouse'umu ilerlettiğim zaman 2, özür diliyorum, kapıma
doğru. İki kapı arasında 50 santim mesafe kalacak şekilde bana ikinci kapıyı yerleştirmeme olanak tanıyacaktır. Şöyle gösterebilirim. Az önce duvarlarda eğik pencere, e, eğik duvar oluşturmuştum ve bu duvarlara kapı pencerenin yerleştirilebildiğinden bahsetmiştim. Hemen onu bir görelim. Bir tane eğik duvar oluşturalım ve buraya seçtiğim bir pencereyi yerleştirelim. Geldim. Buradan tiplerden kapıları kapatalım. Pencerelere gelelim. Yine pencere olarak da menteşeli pencerelerimiz giyotin, sabit, sürme ve vasıstası olmak üzere çok çeşitli pencere tiplerimiz yer alır. Mesela şunu seçelim. Tamam diyelim. Geliyorum penceremi şöyle bunu 50 değil de 200 yapalım. Biraz daha kıvrımlı yere gelsin. Hatta 400 yapalım. Tamamdır. Ayarlarına giriyorum penceremin. Bu noktada kod verelim penceremize yere yerleşmesin. 80 santim gibi bir kod verelim. Burada tip olarak düz kapı pencere ve eğik kapı pencere yer alır. Bunun nedeni yerleştirdiğiniz duvar eğikse o eğiklikle uyumlu olarak mı yerleştirsin yoksa duvarı düzleştirsin mi? Bunu belirlemek içindir. Burada eğik kapı pencere işaretli. Tamam diyorum ve penceremi yerleştiriyorum. Geldiğimde bakın pencerem benim duvarımla e, aynı eğime sahip olarak yerleştirildi. Geliyorum. Tekrardan bir pencere daha yerleştireyim. O da buraya olsun. Ama bu sefer ayarlarından bu pencereyi düz yapayım. Düz kapı pencere olsun. Geliyorum. Tıkladığım anda benim duvarımı pencere boyutlarınca düzleştirerek yerleştiriyor. Yani az önceki o eğimli olan, kavisli olan kısım gidiyor. Yerine düz bir duvar geliyor. Bunu istersem yine ayarlarına girerek eğik hale getirebilirim. Ya da düz olarak devam edebilirim kullanmaya. Evet. Mahallimize geçebiliriz. Kapı pencerelerimiz bu şekildeydi. O yüzden mahal çizimi adımımıza geçiyoruz. Mahal dediğimiz bizim aslında kaplamalarımız diyebilirim. Odalarda yer alan, odalarımızı tanımlayan komutumuz. Burada önemli olan nokta alanın duvar, kolon ya da perde gibi objelerle kapatılıyor olmasıdır. Kapalı alanlara bu şekilde kapatılmış alanlara mahal tanımlayabiliriz. Komuta girdiğimizde mahal simgesi görünecektir imleci ucunda. İlgili kapalı alanlara geldiğimizde direkt olarak oluşturulacak mahalin ön izlemesini görürüz. Şu şekilde tıkladığımız anda da bana mahalimi oluşturur. Mahal ayarlarına girelim. Mahal ayarlarına girdiğimizde yine mahalin kodu, e, çizim rengi, materyalini burada görebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken diğer bir ayarsa alan hesabında sıvaları dikkate alıp almayacağımızdır. Sıvalara dikkate al derseniz programda duvarlara girilmiş olan sıva miktarını mahal oluşturmada dikkate alacaktır ve bunları düşecektir. Yani mahal alanınız buna göre değişecektir. Yazılar sekmesinde ise mahalin adını, etiketini, varsa yapının adını, değiştirebiliriz. Bir de bizim mimari projelerde verdiğimiz taban ve duvar kaplama bilgilerini buraya girebiliriz. Yine etiket yazısı, alt yazısı ve kaplama yazısıyla alan yazısından hangilerinin gösterilmesini istiyorsak buradan onun seçimini yapabiliriz. Mesela buraya diyelim ki tabana ahşap parke, tavana boya, duvara da duvar kağıdı diyelim. Ve kaplama yazısında birleşik materyal adını ilave et kaldırıyorum. Çünkü ben buraya artık bir kaplama yazısı girdim. O gösterilsin istiyorum.
Geldim, tıkladığımda benim ahşap parke, boya, duvar kağıdı bilgilerimi buraya yerleştirdim. Az önce sıvadan bahsetmiştim. Sıvaları alanda dikkate alıp almama noktasında. Şimdi 12,58'di. Sıvalar dikkate alınmış haliydi. Bu sıvaları dikkate alıp kaldırdığım zaman burada öncelikle tabii duvarlarımızdaki sıvaları aktif hale getirelim. Bunlar sıvasızmış. Geliyorum. Tekrardan burada sıvaları dikkate al dediğim anda benim buradaki miktarım, alan miktarım düştü. Çünkü artık benim duvarlarıma sıva tanımladım az önce ve buna bağlı olarak da sıvalı metrekarem farklılık yarattı. Bu noktada sizin tercihinizdir. İsterseniz alanlarınızı sıvalı, isterseniz sıvasız olarak gösterebilirsiniz. E, İlk başta anlatırken birleşik materyallerden bahsetmiştim. Kesitlerdeki detay yazılarını gösterme ile ilgili. Şimdi bir tane hemen hızlıca bir kesit oluşturalım. Ona evet diyebiliriz. Bakın burada görüyor musunuz? Çok basit haliyle bir tane kaplamamın detayı çıktı. Beraberinde de burada taramalarım da yer alıyor. Şap, şilte, parke. Parke kaplamamın. Çünkü benim geliyorum zemin katıma burada parke kaplama tanımlıydı. Geliyorum ayarlar bölümüme. Burada bileşik materyaller komutuma tıklıyorum. Burada benim duvarlarda ve mahal gibi kaplamalarda kullanabileceğim katmanlaşmalarım yer alır. Az önce buradaki odaya ait olan parke kaplamı burada yer alıyor. Gördüğünüz üzere. Burada istersen bir düzenleme yapabilirim ya da yeni bir materyal ekleyebilirim. Yani yeni bir katmanlaşma ekleyebilirim. Mesela yeni materyal diyelim. Yeni kaplama ismini verelim. Ve bunun altına katmanlarımızı da isimlendirerek katman bir diyelim. Bu katman bir 2 santim kalınlığında olsun. Taraması şöyle bir şey olsun. Ve renkini de pembe seçelim. Geliyorum. Yeni katman ekle diyorum. Direkt olarak benim üst katmanımın altına bir katman daha ekledi. Bunun ismini de katman 2 diyorum. Buradaki kalınlığım 8 olsun. Değiştirmiş olalım. Taramamız aynı kalsın. Rengini mavi yapalım. Ve bu katmanım benim bu şekilde, kaplamam bu şekilde olsun. Tamam diyorum. Geliyorum. Bu oda parke kaplamaydı. Şuraya bir mahal tanımlayacağım. Tanımladım. Ayarlarına girdim. Şurada birleşik materyal kullan seçeneğimiz aktif halde. Buradaki birleşik materyalimi değiştiriyorum ve yeni kaplama diyorum. Tamam butonuna tıkladım. Tekrardan görmek için bir kesit alıyorum ki oluşturduğumuz yeni kaplamamızı görelim. Bakın bu az önce zaten tanımlı olan katmandı. Bu benim hazırladığım yeni katman. Bu şekilde kesitlerinizde görmek istediğiniz detayları, detay yazılarını oluşturabilir, mahallerinize tanımlayabilirsiniz ve bunları taramalı halleriyle beraber alabilirsiniz. Bakın seçtiğim renkler ve taramalarla beraber bana katmanımı verdi. Geliyorum tekrar zemin kata. Şimdi burada oluştururken fark ettiyseniz oda ve mahal yazım çok geride kaldı. Ona çift tıklıyorum. İlk olarak burayı bir hol yapalım. Değiştirelim. Oda olarak kalmasın ismi. Tamam diyelim. Sonra da yine mahalimi seçiyorum. Farenin sağ tuşuna tıklayarak sağ tuş menüyü açıyorum ve mahal yazısı taşı komutuna tıklıyorum. Bunu yaptığım anda mahal yazımı benim ön izleme halinde gösterir ve istediğim noktaya yerleştirmeme imkan tanır. Bu şekilde mahal yazınızı taşıyabilirsiniz. Çok güzel. Geliyorum tekrardan bu ön tarafıma. Şurada gördüğünüz iki pencere giydirme cephe olarak yerleştirilmiş. Mahal komutunu rahat anlatabilmemiz için. Geliyorum. Mahal komutuma tıklıyorum tekrardan. Geldim ama bu odalarda olan bir ön izleme burada oluşmuyor. Çünkü giydirme cephe gibi bir obje bizde mahal için sınır tanımlamaz. Ne demiştik? Duvar, kolon ya da perde
olması gerekiyor. Mahal kenarı, mahalle sınırı olması için. Bu yüzden de benim bu sınırı kendim belirlemem gerekiyor. Bunun için de mahal kenarı komutunu kullanıyorum. Geliyorum, seçtim mahal kenarımı. Burada sınırı olmadığını düşündüğüm giydirme cephenin olduğu tarafa çizgi çizer gibi bir sınır belirliyorum. Oluşturdum. Escape tuşuyla komuttan çıktım. Bütün bir alanı mahal kenarıyla dönmenize gerek yok. Zaten burada duvarlarınız ve kolonlarınız olduğundan dolayı onlar bir sınır oluşturacaktır. Eksik olan parçaları tamamlamanız yeterli olur. Geliyorum, ikinci giydirme cephemin olduğu yere de mahal kenarımı çiziyorum. Çizdim. Yine Escape tuşuyla çıktım ve mahal komutuna girdiğimde sınırım oluşacaktır. Tıkladığımda da bana mahalimi oluşturur. Mahal kenarını sadece mahal sınırını tanımlamak için değil, bir mahalli ikiye bölmek için de kullanabiliriz. Özellikle villa tipi yapılarda hol ve giriş kısmı ayrılır. Örnek vereyim. Burada ben gelip şu noktadan bir değişiklik, ayrım yapmak istediğimde e, direkt olarak mahallimi ikiye bölüyor. Geliyorum buraya da mahal tanımlıyorum. Buranın da adını giriş olarak değiştiriyorum. Bu şekilde mahallerinizi ikiye bölebilirsiniz tek bir alan içerisinde. Mahallimi oluşturdum ama ben bu mahalde bir boşluk oluşturmak istiyorum. Bu galeri boşluğu olabilir, farklı kullanım için olabilir. Bunu nasıl yaparım? Yine mahal bölümümde benim mahal boşluğu komutum yer alır. Buna tıklayabilirim. Gelirim. Mahal boşluğumun sınırını belirlerim burada. Yine göz hizasıyla şöyle bir sınır belirleyelim. Sınırımı tanımlamadan yani mahal boşluğumu oluşturmadan önce şuna dikkat etmenizi istiyorum. Yine benim odamın metrekaresi 46,66 metrekare. Mahal boşluğumu oluşturuyorum ve odamın metrekaresi otomatik olarak 40,82 metrekareye düşüyor. Yani program benim için oluşturduğum boşluğu mahaldeki alanımdan düşmüş oluyor. Mahallerimiz de bu şekilde. Şimdi artık mahallemizi oluşturduktan sonra bazen mahallerimize tarama tanımlamak isteriz. İşte mahal kaplamasını planda gösterebilmek adına. İşte ahşap kaplama mı, seramik kaplama mı bunları betimlemek için. Onu da çizimler sekmesindeki tarama bölümünden yapabiliriz. Üç çeşit taramamız mevcuttur program içerisinde. Tanımlı tarama, e, parametrik tarama ve bitmap, doku taramamız bizim. Ee, Tanımlı taramaya tıklıyorum. Yine tarama toolbarım açıldı. Bununla ilgili komutlarım yer alıyor. Ayarlar butonuna tıkladığım zaman tarama türlerimin hepsini görebiliyorum. Aynı diyalog içerisinde bunlara ulaşıp değişiklik yapabiliyorum. Bu tanımlı taramada mesela parametrik taramadan başlayalım daha doğrusu. Parametrik taramada burada gördüğünüz üzere X ve Y düzlemlerine göre belirli aralıklarla atılmış çizgilerimi görüyorum. Ben burada offset mesafelerini, açı değerlerini, aralık değerlerini ve rengini değiştirebilirim. Kullanıcı tanımlı tarama bizim size oluşturarak verdiğimiz tarama tipleri burada yer alır. İsterseniz siz bunları yenilerini de ekleyebilirsiniz. Doku taramada uluslararası olarak kullanılan standart tarama tipleri burada yer alır. Bunların da arka planlarını ve tarama renklerini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Geliyorum, ben parametrik taramada seramik tanımlayacağım. Bunu odalarımdan birine yapayım. Mutfak olacağını düşündüğüm. Geldim buraya. Yine tarama komutunda da belirli bir sınır değer ihtiyacı duyarsınız. Bunu otomatik yapabilmeniz için duvar, kapı, duvar, kolon, perde, kiriş gibi objelerinizi ve çizgi gibi objelerinizi program sınır olarak kabul eder ve onları görüp kapalı bir alan olarak gördüğünde sizin için otomatik olarak tanımlar. Tıklıyorum. Benim taramam otomatik olarak tanımlandı. E, Mesela şurada boş bir alana tarama tanımlayayım. Şurada bakın toolbar'da otomatik tarama seçeneği aktiftir. Bunu tıkladığım anda bana der ki burada bir tarama poligonu kapalı bir alan bulunamadı. Elle çizmek ister misiniz? Evet dediğiniz anda buradaki toolbar'daki otomatik tarama inaktif hale gelir
ve siz buradan elle aynı mahal kenarında yaptığımız, mahal boşluğunda yaptığımız gibi bir tarama oluşturabilirsiniz. İstediğiniz şekle göre. Geliyorum tekrardan tarama oluşturduğum odama. Ben bu taramayı oluşturdum ama bunu değiştirmek istiyorum. Geldim, çift tıklayarak ayarlarına girdim taramanın, doku bölümüne geldim ve bu olsun istiyorum. Tamam dediğim anda seçili olan tarama e, doku olarak değişecektir, revize olacaktır. Bunu yaptıktan sonra da diyorum ki bu odamın yazısı biraz fazla arka planda kalıyor. E, Dikkat çekici olması lazım. Bunun yazının geldiği tarafı boşaltabilir miyim? Bir boşluk oluşturabilir miyim? Yine geliyorum tarama bölümünde şurada tarama boşluğu komutumuz yer alıyor. Buna tıklıyorum. Yine mahal boşluğundaki gibi bir boşluk oluşturacağım. Şimdi burada yine bir sınır belirlemediğimiz için program otomatik olarak diyor ki kendiniz elle çizmek ister misiniz? Evet diyorum. Geliyorum. Tarama boşluğu oluşturacağım noktaya tıklıyorum ve tarama boşluğumu oluşturuyorum. Mahallerimi oluşturduktan sonra yapabileceğim bir sonraki adımım benim kütüphanelerimi yerleştirmek olacaktır. E, İDECAT mimaride e, görebileceğiniz, kullanabileceğiniz çok sayıda kütüphane objesi mevcuttur. Kütüphane komutuma tıklıyorum. Yani bunlar aslında bir bakıma tefriş diyebiliriz. Ayarlar komutuna tıkladığım anda benim kütüphane listem ekrana gelecektir. Programı ilk indirdiğinizde kütüphaneler kısıtlı olacaktır. Her birinde bir iki tane kütüphane göreceksiniz. Bunun sebebi versiyon 11'de yeni versiyonlar yayınlandıkça her seferinde çok büyük bir dosya indirmenizi istemediğimiz içindir. Çünkü yaklaşık 4 GB'lık gibi bir kütüphane e, objemiz var toplamda baktığınızda. Programı yükledikten sonra kütüphane objelerimizi ayrı indirip kullanabilirsiniz. Program içerisine alarak bu şekilde ulaşabilirsiniz tamamına. Dediğim gibi birçok farklı alanda ve çok sayıda kütüphanemiz mevcuttur. Mesela biz bir koltuk yerleştirelim salonumuza. Gördüğünüz üzere burada perspektif ekranda seçtiğiniz kütüphanenin ön izlemesini görebiliyorsunuz. Ee, Şu anda gri olarak görünüyor. Şurada materyalleri 3B'de göster seçeneğini işaretlediğiniz zaman tanımlı olan materyali de ön izlemede görebilirsiniz. Bu belki yapacağınız düzenlemeye etki edecektir. Farklı bir materyal kullanmaya karar verirsiniz. Buradan o düzenlemeyi yapabilirsiniz. Boyutlarını buradan yine değiştirebilirsiniz. Şu gördüğünüz %100 yani yüzde değerleri e, şu anda objenin, kütüphane objesinin tasarlandığı boyutlarda olduğunu gösterir. İsterseniz sadece santim değeri girebilirsiniz ya da burada %20 arttıralım deyip yüzde değerini değiştirebilirsiniz. Bu aşamada aynı oran seçeneği işaretli olursa girdiğiniz buradaki oran ya da büyüklük bütün X, Y, Z yani Y ve Z diğer uzunluklarınızı etki edecektir ve aynı oranda büyütecektir. Bunu iptal edip sadece belli oranda girerseniz de sadece ilgili uzunluğun değeri değişecektir. Ayarınızı buna göre yapabilirsiniz. Aynı oran diyelim. Bunu 100 yapalım ve tamam diyelim. Kendi orijinal boyutlarına geri gelsin. Ve burada objemizi tıklayarak yerleştirebiliriz. Yerleştirme noktamızı belirliyoruz. Sonra açısını ayarlayıp tekrar farenin sol tuşuna tıkladığımızda objemiz yerleşiyor. Derseniz ki ben bu taramayı görmek istemiyorum. Obje ayarlarıma girebilirim ve buradan aktif taramayı iptal ettiğim anda benim için plandaki taramayı kaldıracaktır. Bir tane daha obje yerleştirelim. Bir tane de sehpa yerleştirelim. Mesela aktif tarama dursun. Bize referans olsun. Geldim. Buraya da bir sehpa yerleştirdim. Bunun üzerine de bir aksesuar yerleştirelim.
Yine kütüphane ayarlarında buradan ulaşabileceğiniz gibi toolbar'a tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Geldim. Mesela ne olsun? Çiçek yerleştirelim. Bakalım burada çiçeğimiz var mı? Bitkilerin içinde bir şeyler bulur muyuz ki? Bunlar ev aksesuarları diyelim. Vazo. Tamam. Çiçeğimiz olmadı. Vazomuz olsun. Geldim plan düzleminde sayfasında e, sehpamın üzerine tıkladım. Tıkladığım anda tekrar geliyorum. Tıklıyorum. Obje seçimi diyaloğu açılıyor. Bu obje seçimi diyaloğu nedir? Program sizin tıkladığınız noktadaki üst üste olan objeleri tanır ve size bu objeyi hangi kodda yerleştirmek istediğinizi sunar. Ee, Mahalle mi yoksa az önce yerleştirdiğim sehpa kütüphane objesine mi? Ben bunu sehpanın üzerine yerleştirilmesini istediğim için tamam diyorum ve vazomun açısını belirliyorum. Program benim için bunu yerleştirdi. Yine bir tane daha yerleştirelim ve bu sefer diyelim ki mahalle olsun. Bakın benim yerleştirdiğim ikinci kütüphane yani vazoyla da çakıştığı için artık listeme vazom da eklendi. Geliyorum, mahalle seçiyorum. Tamam diyorum ve açıyı belirlediğim anda program mahalle vazomu yerleştiriyor. Yani anlayacağınız program sizin tıkladığınız noktadaki objelerin kodlarını belirleyip seçimi size sunuyor. Sizin karar vermenizi istiyor. Bir de yeni eklenen diyebileceğim eğimli kütüphane komutumuza tıklayalım. Eğimli kütüphane özelliğimizi ben size göstereyim. Bunun için hızlıca bir arazi oluşturacağım. Bu arazi oluşturmanın detayına ikinci bölümde gireceğiz. Şimdilik eğimli bir yüzey elde edelim sizin için ki araba gibi objelerimizi artık rahatlıkla yerleştirebildiğimizi size göstereyim. Geldim. Şurada bir arazim oluştu. Geliyorum kütüphane komutuma yine. Ayarlarına giriyorum. Buradan araçlarıma gireceğim ve bir tane araba seçiyorum. Tamam dedim. Burada kütüphane toolbarında eğimli kütüphane yerleşimini aktif hale getiriyorum. Bunu ister perspektif ekranda, ister plan ekranında geldiğimizde program mouse'un bulunduğu noktadaki eğime göre sizin arabanızı yerleştirecektir. Şimdi bunu iptal ederek bir tane yerleştiriyorum. Bakın burada sizin tutuş noktanıza göre arabanızı şöyle daha rahat görebilmeniz için yakınlaştırıyorum. Yerleştirecektir. Bu noktada araba biraz arazinin içine gömülmüş oluyor. Şimdi geliyorum tekrardan. Açılı kütüphane yerleştirme seçeneğini aktif hale getiriyorum ve buraya geldiğimde artık benim bulunduğum noktadaki göre program kütüphanemi eğimli olarak yerleştiriyor. Boşluk tuşundan tutma noktamı değiştirsem de hiçbir şekilde arabamın o eğimli olan uyumu bozulmuyor. Direkt olarak buraya ben yerleştirebiliyorum. Kütüphane komutumuzu da tamamladığımıza göre objelerimizin gösterimini oluşturulmasını. Şimdi de kiriş ve döşemelerimizi yani kalıp planımızı oluşturalım. Kalıp planı için kirişlerimizi ilk olarak oluşturalım. Betonarme sekmesinden kiriş komutuna tıklayalım. Bakın şu an mimari moddayım. Kiriş komutuna tıkladığım anda program beni direkt olarak kalıp planı moduna alıyor. Toolbar'ım açıldı. Duvarlarım artık görünmez hale geldi. Bunun yerine sadece kolonlarım ve perdelerim görünüyor. E, Burada yine kiriş toolbarında kiriş çeşitlerim, kiriş ile ilgili komutlarım yer alıyor. Kirişlerimin
Batlarını burada istersem değiştirebiliyorum. Ayarlar ikonuna tıkladığımda ise kirişlerin genel ayarlarına ulaşıyorum. Yine materyal ayarlarını değiştirebilirim. Tek materyal yapalım. Kodlarını sağ uç kodunu değiştirerek eğimli kiriş elde edebilirim. Tarama tipini değiştirebilirim. Tamam butonuna tıkladığımda aynı yine duvar çizer gibi kirişlerimi oluşturabilirim. Mesela burada boydan boya giden bir kirişim var. Her bir kolonda ayrı ayrı tıklayarak bölmeme gerek yok. Program benim için tıkladığım anda kirişlerimi kendisi otomatik olarak bölecektir. Yine burada noktalarımı tıklayarak kirişlerimi oluşturuyorum. Burada yine ortadan alıyorum. Dediğim gibi bu bir katta iki daire olan bir yapıydı. Geldim. Şuradan. Yine boşluk tuşuyla kirişlerimin kaçıklıklarını değiştirebilirim. Burada da bölünmelerimi yapalım ve döşemelerimi oluşturalım. Bu arada şunun bilgisini de vereyim. Mouse'daki orta tekerlek tuşuna tıkladığınızda son kullandığınız komuta ulaşabilirsiniz ya da farenin sağ tuşuna açarak sağ tuş menüyü açtığınızda son kullandığınız komutlara ilk satırdan ulaşabilirsiniz. Buradan da komutunuza her seferinde buradaki ikona tıklamadan da ulaşmış olursunuz. Bu şekilde kirişlerimi tamamladım. Ee, Geliyorum döşememe. Yine betonarme sekmesinde döşeme komutuma tıklıyorum. Yine yardımcı toolbarım açıldı. Burada döşeme ile ilgili komutlarım yer alıyor. Ayarlar ikonuna tıkladığım zaman burada döşemenin ayarlarına ulaşabiliyorum. Kalınlığını, kod değerini, döşeme açısını değiştirebiliyorum. Burada ayrıca nervür ve kasetle ilgili de ayarlar sekmeleri yer alıyor. Az sonra döşemelerimizi nervür ve kasete dönüştüreceğiz. Geliyorum. Aynı mahalde olduğu gibi kolon, perde ve kirişle kapatılmış alanlara ben döşememi otomatik olarak tanımlayabiliyorum. Tıkladım. Döşemem tanımlandı, tanımlandı, tanımlandı. Gayet hızlı bir biçimde döşemelerimi tanımlayabiliyorum. Şöyle alttan da üstten de görmüş olalım. Bunu yaptıktan sonra e, balkon gibi çıkmalarda sadece plak döşeme gibi çıkacağımız zaman yani kirişle bir çevirme yapmadığımız durumlar için de döşeme kenarı komutunu kullanabiliriz. Geliyorum buraya, geldim. Mesela yine koordinat kutusuna değer girelim. 150 santimlik olsun benim çıkmam. Program benim için 150 santimi sabitledi ve oluşturuyorum. Dış sınırını giriyorum. Yine sadece olmayan kenarlara girmem yeterli olacaktır. Bu kenarımda benim kiriş ve kolonlarla aslında zaten bir sınırım bellidir, döşeme sınırım. Tekrar döşeme komutuna tıkladığımda bana plak döşememi oluşturuyor. Bu şekilde döşeme kenarını kullanabilirsiniz. Aynı şekilde mahalde olduğu gibi döşeme boşluğunu da yine açabilirsiniz. Toolbar'da döşeme boşluğu komutuna geliyorum ve döşeme boşluğu açmak istediğim noktaları belirliyorum. Bu ne olabilir? Havalandırma boşlukları olabilir, şaftlar için bunu açmanız gerekebilir, merdiven boşluğu olabilir. Geliyorum ve döşeme boşluğum açıldı. Önemli olan burada sınırınızı belirlemeniz. Program sizin için otomatik olarak döşeme boşluğunuzu açacaktır. Şimdi plak döşemelerimizi oluşturduk aslında baktığınızda. Peki nervürlü ve kaset döşemelerimizi nasıl oluşturacağız? E, Nervürlü ve kaset döşemeler için ilk olarak plak döşemelerimizi oluşturmamız gerekiyor. Sonrasında da ister ribbon menüden nervüre dönüştüre ya da toolbar'dan nervüre dönüştür komutuna tıklayabiliriz. Şuradadır. Nervüre dönüştür komutuna tıklıyorum. Nervüre dönüştürmek istediğim döşemelerimi seçiyorum. Seçimi bitirdiğimi anlatmak için farenin sağ tuşuna tıklıyorum ve e, atılacak nervür kirişleri için referans olacak kirişimi seçiyorum. Burada kısa kenardan seçelim. Bakın planda benim nervür kirişlerimi oluşturdum.
Geliyorum size 3 boyuttan da bunu göstermiş olayım. Perspektifte de buna uygun nervür kirişlerinizi oluşturur. Kesit ve görünüşlerde değil ama kesit aldığınız zaman bu nervür kirişlerinizi de kesitlerinizde görebilirsiniz. Geliyorum bir tane de kaset döşeme oluşturalım. Yine kasete dönüştür komutuma tıklıyorum. Kasete dönüştürmek istediğim döşemelerimi seçiyorum. Seçim işlemini tamamlamak için farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Bu sefer kaset için iki tane referans giriş belirliyorum. Biri yatayda, biri dikeyde olmak üzere ve program yine benim için kaset döşemelerimi oluşturuyor. Gördüğünüz gibi. Buradaki ayarları kaset ya da nervür döşemenin üzerine aksa tıkladım. Tıklayarak direkt olarak oluşabilirsiniz. Nervür döşememe geldim. Burada istersem değişikliklerimi yapabilirim. Diş aralıklarımı değiştirebilirim. Referans dişli olan başlangıç uzaklığımı belirleyebilirim. Diş yüksekliklerimi değiştirebilirim gibi. Aynı şekilde kaset döşemede de bu geçerlidir. Kaset sekmesine tıkladığınızda burada dişler için düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Böylece aslında bir katta ihtiyaç duyduğum hemen hemen bütün objelerimi tamamladım. Ve ben istiyorum ki artık projemin diğer yarısını da görebileyim. Projenin en başından beri buraya da yani diğer taraf için de aynı burada girdiğimiz gibi girişlerinizi yapabilirsiniz. Ya da simetri alarak direkt olarak tek şu ana kadar girdiğimiz kısmı simetrisini alarak diğer tarafı da oluşturabilirsiniz. Biz kolaylık ve hızlılık olması açısından aynıysa eğer simetrikse bağımsız bölümlerimiz bir tanesini alıp sonrasında diğerini oluşturmamız, kopyalamamız daha hızlı sonuç verecektir. Ne yapıyorum? Geliyorum. e, Buradan simetri komutuma giriyorum. Burada yer alıyor. Değiştir başlığı altında komutumu tıkladım. Perspektif ekran üzerinden simetrisini almak istediğim objelerimi seçiyorum. Seçimimi yaptıktan sonra diğer bağımsız bölümümle, diğer dairemle ortak olacak olan elemanlarımı bu seçimden çıkartıyorum. Şu kapımı çıkardım, şuradaki duvarımı çıkardım, şuradaki kolonumu çıkardım ve şuradaki kirişimi çıkardım. Bunu yaptıktan sonra şu aksım da ortak olacak, bunu da çıkartayım. İki tane olmasın. Farenin sağ tuşuna tıklayarak seçim işlemimi tamamlıyorum ve referans alacağım yani simetri alacağım doğrultuyu belirliyorum. Bunun için düğüm noktalarımdan yararlanacağım. Evet, mesela şu anda düğüm noktamı tutmuyor. Bakıyorum, kontrol ediyorum. Benim gelişmiş yakalamam kapalıymış. Hemen gelişmiş yakalamamı aktif hale getiriyorum. Düğüm noktamı seçiyorum buradan. Bakıyorum yine seçemedim. Çünkü düğüm noktasına kilitlendi, inaktifmiş. Onu da aktif hale getirdim ve buradan bu duvarımın ya da bu kolonda yanlış hatırlamıyorsam kolonumuzun orta noktasındaki düğüm noktamı seçiyorum ve doğrultumu belirliyorum. Shift'le o doğrultuda sabitledim ve farenin sol tuşunu tıkladığımda program benim için seçtiğim perspektif ekrandaki bütün objelerimi simetrisini alarak kopyaladı. Bunu özellikle perspektif ekran üzerinden yapıyorum ki mimari moddaki ve kalıp planı modundaki objelerimi alabilsin. Eğer ben bunu plan ekranı üzerinde yaparsam bu işlemi aktifte bulunduğum moddaki objeleri alacaktır. Şöyle göstereyim hemen. Şunu da görebilelim. Ben yine simetri komutuma giriyorum. Buradan simetrisini alacağım objelerimi seçtim. Seçim işlemi için tamamlamak için farenin sağ tuşuna tıkladım ve şöyle bir afaki bir çizgi çizeceğim. Size gösterebilmek için. Bitirdiğim anda bakın benim kirişlerimi ve döşemelerimi almayacaktır. Çünkü bunlar benim aktif planımda görünmeyen objelerim. Bu yüzden tek seferde daha kolay bir biçimde simetrinizi alabilmek için bu işlemi perspektif ekrandan yapmanız uygun olacaktır. Bu şekilde birinci bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi sohbette yönelttiğiniz sorulara geçeceğim. Varsa daha farklı sorularınızı yazarsanız onları hemen cevaplayalım. Bakalım.
Kayıda nereden ulaşabileceğimizi sormuşsunuz. YouTube sayfamızdan diyerekten cevaplamıştık bu sorunuzu. E, Evet, duvarları bölmek metraj alırken daha doğru sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. Çünkü metraj alırken girdiğiniz objelerin tanımladığınız yüzleri önem arz eder. Bu yüzden ne kadar çok doğru bölünmeler yaşanırsa duvarda ona göre doğru sonuçlar alacaksınız. Ee, Erol Bey'in bir sorusu var. AutoCAD aktarırken duvar çizgileri kolon içlerine giriyor. Nasıl önleriz diye. Normalde bu durumun yaşanmaması gerekiyor ama acaba duvarlarla kolonların birleşimiyle alakalı bir durum söz konusu mu? Bu durumu yaşadığınız projenizi İDA haliyle ve AutoCAD haliyle teknik destek portalımızdan bize iletebilirseniz bir kontrolünü sağlarız Erol Bey. Sizi daha doğru yönlendirmiş olabiliriz. Versiyon 11'de evet yine farklı türde yeni kapı ve pencerelerimizi ODT üzerinden yapıyoruz. İsterseniz sıfırdan bir kapı pencere oluşturmak yerine var olan bir kapı pencere üzerinde de değişiklik yapabilirsiniz. Daha kolay olabilir bu yöntem. Ve evet Ali Bey sormuş ve 11'de de duvar ve sıva tek layer'da geliyor. Evet. Şunu gösterebilirim. E, Katman ayarlarından bizim programa ait olan katmanlarınıza ulaşabilirsiniz. Buradan isterseniz kilitleme ve çözme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Çizim detayları bölümünden de ilgili objelerin alt katmanlarına ulaşabilirsiniz. Duvar taraması, duvar sıvası. Kullanıcılarımızdan gelen çokça bir soru olabiliyor. Bu duvar taramalarım benim alt katta açık, üst katta kapalı neden diye. Üst katlarınızda burada duvar taraması inaktif haldedir, işaretli değildir. Buna bağlı olarak kapalı olarak görünüp görünmüyor olabilir. Buradan açarak görünür hale getirebilirsiniz. Ama duvarda evet sıva hala da bu şeyde değil. Alt layer'lar içerisinde değil. Duvarla aynı layer'a sahipler. Başka sorunuz var mı? Evet, sanırım sorumuz yok. O zaman herkese teşekkür ediyorum. Umarım verimli bir eğitim olmuştur herkes için. Haftaya ikinci bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.